Herkese merhaba. Ben Bahar Çotur. Sizlere Türkiye'de konferans çevirmenliği pazarını anlatmaya çalışacağım. Ben kendim de Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AİK ve Türkiye Konferans Tercümanları Derneği TKTD üyesiyim. AB kurumlarına akredite bir konferans çevirmeniyim ve yaklaşık 23 yıldır da bu meslekteyim. Siz de beni şu anda dinliyorsanız ya mezun olacaksınız ya yeni mezun oldunuz ya da Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorsunuz. Sizlere Türkiye pazarına girerken bilmeniz gereken en önemli şeyleri söylemeye çalışacağım. Öncelikle nasıl bir pazara giriyorsunuz? TKTD tahminlerine göre Türkiye pazarında yaklaşık 350-400 civarında profesyonel konferans çevirmeni var. Ağırlıklı olarak Türkçe-İngilizce dil çiftinde çalışıyorlar. Sanılanın aksine ne yazık ki hala Türkiye'de Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca gibi temel yabancı dillerde bile bir profesyonel konferans çevirmeni eksiği var. Dolayısıyla size verebileceğim belki de ilk önemli mesaj dil kombinasyonunuza üçüncü, dördüncü, beşinci dilleri eklemenizdir. Türkiye'de 90'a yakın çeviri, çeviri bilim, mütercim tercümanlık bölümü var. Yine ağırlıklı olarak İngilizce eğitim veriliyor. Farklı dillerde çok az sayıda okul var. O yüzden belki yurt dışında bir yüksek lisans programıyla veya yurt içinde bir yüksek lisans programıyla konferans çevirmenliği eğitiminizi tamamlamayı düşünebilirsiniz. Bu kadar çok bölüm olunca tabii yüzlerce mezun oluyor her yıl. Ayrışmanız gerekiyor. Ayrışmanızı sağlayabilecek çeşitli şeyler var. Bir tanesi dediğim gibi dil kombinasyonunuzdaki dil sayısı ve hangi diller oldukları. İkinci bir önemli ayrışabileceğiniz nokta meslek örgütü üyeliğiniz. Mezun olur olmaz TKTD'nin de AİK'in de etkinliklerine, bazı etkinliklerine katılabilirsiniz. Hemen üyelik için çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten detaylı bilgileri web sayfalarında görebilirsiniz. Nasıl üye olabileceğiniz orada anlatılıyor. AİK'in aynı zamanda Vega diye mesleğe yeni giriş yapanlar için bir destek ağı var. Ben de oradaki Türkiye üyesiyim. Dolayısıyla Vega'nın da etkinliklerini, içeriklerini internetten takip edebilirsiniz. Mutlaka sosyal medyada ilgilendiğiniz meslek örgütlerini, eğer kadrolu çalışmayı düşünüyorsanız, kadrolu çalışmayı isteyebileceğiniz kurumları takip edin. İş ilanlarını mutlaka yakından izleyin. Eğer bağlantısız bir çevirmen olarak, serbest bir çevirmen olarak çalışmak istiyorsanız, öyle bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, o zaman da mutlaka meslek örgütünde de bulunan diğer meslektaşlarınızla konuşun. Türkiye'de 3-4 büyük sekreterya var. Onun dışında irili ufaklı başka sekreteryalar da var. Mutlaka oradaki insanlarla tanışın. Tanışmak için bir elektronik posta atıyorsanız lütfen elektronik posta adabına uygun bir şekilde atın. Bir özgeçmişiniz olmalı ve biz diyoruz ki mutlaka hani en azından iki dilli bir özgeçmişiniz olmalı. Hatasız olmalı tercihen. Türkiye'de sosyal medya çok kullanılıyor biliyorsunuz. O yüzden sadece profesyonel platformları değil de sosyal medyada genel olarak platformları kullandığı için potansiyel işverenleriniz her yerdeki hesaplarınızı yakından şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var. Her halükarda bir tane mutlaka hani LinkedIn gibi profesyonel bir ağda ciddi olarak hazırlanmış bir profiliniz, bir hesabınız olmalı. İşverenler sizi oradan bulabilmeli ve araştırabilmeli. Dolayısıyla bu da sizi ayrıştıracak şeylerden bir tanesi sosyal medya mevcudiyetiniz ve bu işi ne kadar ciddiye aldınız. Bu işi ne kadar ciddiye aldınız derken eğer iyi bir konferans çevirmeni olmak istiyorsanız buna ne kadar çok zaman, emek ve hatta para harcamaya hazır olduğunuz da çok önemli potansiyel işverenleriniz için. Sürekli olarak kendinizi mesleki anlamda tazelemeli, geliştirmelisiniz. Yine burada da AİK'in, TKTD'nin ve Avrupa Birliği'nin hem parlamento hem de komisyon tarafındaki çevirmenlerinin hazırlamış olduğu eğitim programları, seminerler, bunları takip etmekte fayda var ve yapabildiğiniz kadar katılabilmekte fayda var. Em, Unutmayın ki bu bir usta çırak mesleği. Evet, eğitim çok önemli ve biz hep diyoruz ki temel bir eğitim mutlaka olmalı ve nasıl bir eğitim olmalı onu da yine web sayfalarında bulabilirsiniz. Ama bu eğitimin üzerinde daha sonrası hep deneyimle biçimleniyor ve konferans çevirmenliği öyle bir alan ki
Hani deneme yanılmayla gerçek bir işverenle çalışamazsınız. Dolayısıyla hep kendi kendinize yaptığınız pratik ya da meslektaşlarınızla, sizin gibi meslektaşlarla yaptığınız pratik çok önemli olacaktır. O yüzden lütfen eğitiminiz bittikten sonra da bunun üzerine gitmeyi ihmal etmeyin. Umarım yardımcı olabilmişimdir ama dediğim gibi daha detaylı bilgilere AİK'in, AİK Türkiye bölgesinin, AİK Vega'nın ve TKTD'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Size şimdiden bol şanslar ve çok keyifli ve çok verimli bir kariyer diliyorum. Teşekkür ederim.